Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda yapımı benden çok istenen bu güzel hırka modelinin yapılışını anlatıyorum. Bu model mantı olarak da geçiyor. Ben beden kısmını biraz daha kısa tutup hırka şeklinde anlattım. Siz dilerseniz bu düz örgü kısmını uzatıp mantı olarak da örebilirsiniz. Sayıları 0-6 aya uygun, bebeğin gelişimine bağlı 9 aya da kullanılabilir ölçülerde. Modelimiz için 2 yumak ip temin ederek başlıyoruz. 5 adet düğme, şiş numaramız da 3,5. Modele yaka kısmından başlıyoruz. Ardından kolları ve robayı tamamladıktan sonra beden kısmını örüp modelimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Modelimizin arka kısmı da bu şekilde çok cici, hoş bir model. Dilediğiniz renklerde örüp bebeğinizin kombinlerinde kullanabilirsiniz. Ölçülerine bakalım. Boy 34 santim, roba genişliği 26 santim, beden genişliği 35 santim, kol altından kol uzunluğu 17, yaka kısmından kol uzunluğu 27, kol genişliği de 9,5, yaka genişliği de 10 santim. Ölçüler de bu şekilde arkadaşlar. Kısaca diğer yaşları nasıl uygulayabiliriz anlatmak istiyorum. 6 ay için 83 ilmek atarak yaka kısmına başladım. Siz 1 yaş için 93 ilmek atarak başlayabilirsiniz. 10 ilmek fazla. Ayrımlarımıza bu 10 ilmeği dağıtarak ayrımları yaptıktan sonra yakadan artırma kısmını ben 18 defa yaptım. 6 ay için siz 22 defa yapabilirsiniz. Koldaki uzunluğu da 4 model sırası daha fazla yapabilirsiniz. Beden kısmına geçtiğimizde bu kısma 4 model sırası daha ekleyip ardından düz örgü kısmını dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Etek ucundaki ve kol ucundaki model sıra sayıları aynı kalabilir. Bu şekilde bir yaşa uygulayabiliriz. Diğer yaşlar için de bu başlangıç sayısı 1 yaşa 93 ilmek ile başladığımız başlangıç sayısı 2 yaşa kadar geçerli olabilir. Sadece buradaki roba artırmasını 2 roba artırması daha fazla yapabiliriz. 2 yaş için 24 roba artırması yeterli olacaktır. Yine koldaki bu model sıra sayısında bir 3 model sıra sayısı fazla yapabiliriz. 2 yaş içinde bu şekilde ayarlayalım. Diğer yaşlar içinde bu şekilde yakadaki ilmek sayısını artırabiliriz. Onar artırmayalım 3 yaştan sonrasını çünkü yakamız bu şekilde daha büyük olur. 5 ilmek yeterli olacaktır. Her yaş içinde bu şekilde başlayabiliriz. Yine roba artırmasını daha fazla yapabiliriz. Kolaylıkla uygulayabileceğimiz bir model. 1 yaş için roba ayrımlarını ve başlangıç sayısını video içerisinde vereceğim. Yapılışına geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeniz, emoji dahi olsa yorum bırakmanız. Desteğiniz benim için çok değerli. Şimdiden destek veren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Modelde anti peeling özellikli bebe yünü kullanıyorum. 100 gram, 240 metre, renk numarası da 256. Şiş numaram 3,5. Modele klasik ilmek atma yöntemiyle 83 ilmek atalım. ...83 ilmeği arka yüzde bir sıra ters örgü yapıyoruz. Ön yüze geçtim. Ön yüzde de bir sıra ilmeklerimizi düz örüyoruz. İlmek attıktan sonra arka yüzde bir sıra ters, ön yüzde de bir sıra düz ördük. Modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Su dalgası modelini arka yüzde kuruyoruz. Arka yüzde devam eden bir örgü modeli. Ön yüzde sadece ilmeklerimizi düz örgü yapıyoruz.
Kaydırmalı bir model. Her arka sırada modelimizi kaydırarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından ikinci ilmeğimi düz ördüm. Sonrasında sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından ikinci ilmeği ördüm. Bir örmeden alıyorum. İkinciyi düz örüyorum. Bir örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım ilmek buradaki mesafesi boyunca da ipimi uzatıyorum. Örmeden aldım. İkinciyi düz ördüm. Bir ilmeği örmeden alıp ikinciyi düz örerek modelimizi kuruyoruz. Sıra sonuna doğru geldim. Yine bir örmeden alıp bir örüyorum. Son olarak örmeden aldım. 2 ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Sırayı tamamlamış oluyorum. Başta da ilk ilmeğimizi örmeden almıştık. İkinciyi örerek başlamıştık. Ön yüze geçtik. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ardından tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzde sırayı tamamladım. Bakın ilk model sıramızda bu şekilde görünüyor. Arka yüze geçip ikinci model sıramızı uygulayalım. Kaydırmalı bir model olduğunu söylemiştim. Şöyle baştaki ilmeğimi alıyorum. Bir önceki model kurduğumuz sıradaki ilmeği örerek başlamıştık. Kaydırmamızı yapıyoruz. Bu kez örmeden ikinci ilmeği alıp diğerini örüyoruz. Bir örmeden aldım, diğerini düz ördüm. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonundayım. Son ilmeğimden bir öncekini yine örmeden aldım. Kalan ilmeğimi ördüm. Ön yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzü ördüm. Arka yüze 3. model sırasına geçtim. İlk uyguladığımız model sırasındaki işlemi uyguluyoruz. Baştaki ilmeğimizi örmeden aldık. İkinciyi düz ördük. Sonrasında sıradakini örmeden alıyoruz. İkinciyi örüyoruz. Bu şekilde devam edelim. Ön yüze geçtim. 3 model sıramız oluştu. Şimdi ayrımları yapıp yakanın devamını öreceğiz. Şöyle ilk önce baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bunu da sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek ördüm. Bu kısma bir ayraç takıyorum. Sonrasında orta kısımda 53 ilmek örüyorum. ...52 ilmek ördüm. Bu kısımda 16 ilmeğim kalacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şimdi burada bir kesme işlemi uyguluyoruz. Ve bu kısımda. Buranın yani sol tarafın kesme işlemini ön yüzde, yine arka yüze geldiğimizde arka yüzde de sol tarafta kesme işlemini uyguluyoruz. Ön yüzde düz örerek kesiyoruz. Arka yüzde de ters örerek kesiyoruz. Yaka formunu vermek için bu işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk kesme işlemini yapacağız. 52 ilmek ördük. Bu 53. Bu kısımda da 15 ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada 3 ilmeği birlikte örerek keseceğiz. Yani burada bu orta ilmeğimiz olacak. Her iki kenardan
birer ilmek ekleyerek bu 3 ilmeği bu şekilde birlikte örerek kesiyoruz. Ve bu kısma diğer işaretimi takıyorum ve buradan geri dönüyorum. Kestiğim ilmeği örmeden şişimi aldım bu şekilde. Sonrasında ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. İşaret taktığım kısma kadar ilmeklerimizi ters örelim. İşaret taktığım kısma geldim. Öncesinde bir ilmeğim var. Şöyle bir ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. İşareti çıkarıyorum. Yine diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi kenar kısımdan 2 ilmek ekliyorum. Bunu da aldım. Bu ortadaki ilmeğimiz bir bu kenardan bir de bu kenardan ilmek aldım. Üçünü birlikte ters örerek kestim. Şimdi bu kısımdan geri dönüyorum. Her iki uçtaki bu kenardaki ilmeklerimiz örülmüyor. Bu şekilde yaka formunu veriyoruz. Ön yüzde ve arka yüzde kesme yaparak. Kesme yaptığım ilmeği bu şekilde örmeden şişimi alıyorum. İşaret taktığım kısma kadar örelim. Ortadaki ilmeklerimi örerek geldim. Bir ilmeğim kaldı. Bunu örmeden şişimi alıyorum. Şöyle bu işareti de çıkardım. Kenar kısımdan 2 ilmek daha ekliyorum. Yine 3 ilmek oldu. Üçünü birlikte düz örerek ön yüzde kestim. Bu kısımdan dönüyorum. Kesme yaptığım ilmeği yine aynı şekilde örmeden şişime aldım. Ardından ilmeklerimi ters örgü yaparak diğer kesme yaptığım kısma geliyorum. Kesme yaptığımız kısma geldik. Kesme işlemi yaptığımız ilmek bu. Onun öncesinde bu kısımdan, orta kısımdan bir ilmek ekliyorum. Bir de diğer taraftan. Üçünü birlikte ters örerek kestim. Ön yüze geçtim. İlmeğimi örmeden aldım. Düz örerek diğer kısma geliyorum. Ön yüzde kesme işlemi yaptığımız yere kadar geldim. Her iki tarafta 2 defa üçlü ilmek kesimi yaptık. Artık bu şekilde devam etmiyoruz. Her iki kenarda kesme yaptığımız ilmeğin yanına sol taraftan bir ilmek ekleyerek, yani bu kenar kısımdan her seferinde birer ilmek ekleyerek bu 2 ilmeği birlikte örüp keserek devam edeceğiz. Şöyle bakalım. İlmeklerimi örerek geldim. Bu ilmeğim kesme işlemi yaptığım ilmek. Kenardan bir ilmek daha ekliyorum. İkisini birlikte örerek bu kenardan bir ilmek kestim. Orta kısımdaki ilmeklerim artık sabit kalıyor. Şöyle buradan çevirdim örgümü. Ters örerek diğer kesme işlemi yaptığım ilmeğe kadar geliyorum. Arka yüzde kesme işlemi yaptığım ilmeğe kadar geldim. Şimdi bu kenardan yine bir ilmek ekleyerek 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Ön yüze çevirdim. Kesme yaptığım ilmeği örmeden şişimi aldım yine. Orta kısımdaki ilmeklerimiz sabit bir şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters örülüyor. Ön yüzde kesme işlemi yaptığımız ilmeğe geldiğimizde bu kenardan bir ilmek ekliyoruz ve ikisini birlikte düz örerek kesiyoruz. Arka yüze geldiğimizde ise kesme işlemi yaptığımız ilmeğin yanına bir ilmek ekliyoruz. İkisini birlikte ters örerek bu kenarda da bir ilmek eksiltiyoruz. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Yaka kısmını ilerlettim. Her iki tarafta ikişer ilmeğim kaldı. Şimdi burada kalan 2 ilmeğimi de üçünü birlikte keserek örmüş olacağım ve bu kısmı tamamlamış olacağım. Bu kesme yapmış olduğumuz ilmek kenarda kalan 2 ilmek ile birlikte üçünü örüyorum ve tüm ilmekleri bu şekilde kesmiş oluyorum bu kenarda. Şimdi bu kısımda
5 tane ilmek çıkaracağız. Sonrasında da düğme bandı için 7 ilmek artıracağız. Başlayalım. Şöyle 1 2 3 4 ve son olarak da bu köşe kısımdan bir tane ilmek çıkarmak istiyorum. Ve bu da 5. Şimdi artırma kısmına geçelim. Artırmayı da şu şekilde yapıyoruz. İlmek içinden ilmek çıkararak. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ve son olarak 7. 7 ilmek çıkardık. Şimdi bunları ters örüyorum. İpimi öne aldım. Diğer uca kadar ilmeklerimizi ters örerek ilerleyelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi bu kenarda da 2 ilmeğim kalmıştı. Bu kesme işlemi yaptığım ilmek. Bunların üçünü de birlikte ters örerek arka yüzde kestim. Şimdi bu kısımda da kenar kısımda 5 ilmek çıkarıp sonrasında da 7 ilmek artıracağız. Şöyle bu kez ipimi öne aldım. Ters örerek ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 bir de köşe kısımda 5 ilmek çıkardım. Şimdi 7 ilmek de artırıyoruz. Şöyle sonki ilmeğin yine içerisinden ilmek çıkararak yedi ilmek çıkardık. Eğer bu kısımlarda zorlanırsanız tığ yardımı ile de ilmeklerinizi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. İlmeklerimizi tamamladık. Toplamda şişemizde 75 ilmeğimiz var. Modelimizi bu sırada kuruyoruz. Modelimizin arka yüzü yakanın ön yüzünde olacak. Ön yüzü de arka yüzünde. Yani şu şekilde yakayı katladığımızda bu kısım modelimizin ön yüzü. Kurmaya başlayalım modelimizi. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. İkinci ilmeğim ters. Üçüncü ilmeğim de ters. Sonrasında modeli kurmaya başlıyorum. Bir ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi düz ördüm. Bir örmeden aldım. İkinciyi düz ördüm. Bir örmeden alıyoruz. İkinciyi örüyoruz. Sıranın sonuna geldim. Son olarak bir ilmek örmüştüm. Bu ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmeğim kaldı. İpimi öne aldım. Bu 3 ilmeği ters örüyorum. Sadece bu sırada, devamında farklı bir işlem uygulayacağız. Kenar hattı için. Şöyle kalan 3'ü ters ördüm ve ön yüze örgümü çevirdim. Bu sırada ayrımlarımızı yapmaya başlıyoruz. Ön yüzde bu 3 ilmeği başta ve sonda düz örüyoruz. Arka yüzde de
örmeden alacağız. 1 2 3. Buradan sayarak devam ediyoruz. 14 ilmeği ön ayrım için örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 ilmek ön ayrım için ördük. Şu şekilde bir gizli artırma yapıyoruz. Bir ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Yani bu artırma ilmeğini ön yüzde de arka yüzde de düz örüyoruz. Diğer yanından aynı şekilde artırmamızı yapıyoruz. İsterseniz bu kısımlara şöyle işaret takalım. Evet, diğer yanından da artırdım. Şimdi kol için 9 ilmek örüyoruz. Dokuz ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. Artırma ilmeğini ördüm. Şöyle diğer yanından aynı şekilde bir işaret daha taktım ve artırmamı yaptım. Arka ayrım içinde 25 ilmek örelim. ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. Bir artırma ilmeğini ördüm. İşareti taktım. Diğer yanından artırdım. Kol ayrımı için 9 ilmek örüyorum. 9 ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. Bir artırma ilmeğini ördüm. Bu kısma işaret taktım. Diğer yanından artırdım. Kalan 14 ilmeği örüyorum. Burası örgümüzün ön yüzü. Uçta kalan 3 ilmeği düz örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde modelimizi kuruyoruz. Ön yüzde de düz örüyoruz ilmeklerimizi ve artırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi ön yüzde sıra sonunda ve sıra başında 3 ilmeği düz ördüm. Arka yüzde de 3 ilmeği bu şekilde örmeden şişime aktarıyorum. Sonrasında modelimi kurmaya başlıyorum. Bir önceki sırada ilk 3 ilmek sonrasındaki birinci model ilmeği örmeden alarak başlamıştık. Şimdi bu ilmeğimizi örüyoruz. Bir sıra başlangıcında bu ilmeği örmeden alıyoruz. Diğerinde örerek devam ediyoruz. İlmeğimi ördüm. Sıradakini örmeden aldım. Bir örüp bir örmeden alarak devam ediyoruz. Artırdığımız bu ilmekleri de arka yüzde bu şekilde şişimizi çapraz geçiriyoruz. Düz örüyoruz. İşareti aktardım. Artırma ilmeğim, bunu da düz ördüm. Artırdığım ilmek, bunu da aynı şekilde. Şimdi burada bir karışıklık olmasın diye bir bakıyoruz. Bakın bu ilmeğimizi gördüğünüz gibi örmeden almışız. Bunu örmüşüz. Yani bu ilmeğimizi öreceğiz. Ördüm. Örmeden aldım. Ördüm. Örmeden aldım. Ördüm. Bu şekilde devam edelim. Artırdığımız ilmekleri düz örüyoruz. Yine artırma ilmeğini de arka yüzde, ön yüzde düz örüyoruz. Şimdi burada bir karışıklık olmasın diye her zaman kontrol edebiliriz. Bakın bu ilmeği atlamışız. Bunu örmüşüz. Demek ki bu sırada bunu öreceğiz. Diğerini atlayacağız.
bir ördüm, diğerini atladım. Evet, artırdığım ilmeği ördüm, artırma ilmeğini, diğer artırdığım ilmeği. Şimdi bu kısma geçtim. Aynı şekilde bakıyorum. Evet, bunu atlamışım, bunu örerek başlıyorum. Bir örmeden aldım. İşlemleri tekrarlıyorum. Son olarak 3 ilmeğim kaldı. İpimi öne aldım ve bu 3 ilmeği örmeden bu şekilde şişime aktardım ve modelin ön yüzüne geçtim. Örmeden aldığım bu 3 ilmeği düz ördüm. Bu şekilde güzel bir kenar hattı oluşturacağız. Sonrasında ilmeklerimi düz örüyorum ön yüzde. Bir işlem uygulamıyorum. Sadece artırmalarımı yapacağım. Artırma ilmeğine geldim. Hemen artırmamı yaptım. Artırma ilmeğini ördüm. Şöyle işaretimi aktarıyorum ve diğer yanından artırmamı yapıyorum. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Şöyle artırma ilmeğimiz. Artırmamı yaptım. Artırma ilmeğini ördüm. İşareti aktardım. Diğer yanından artırmamı yaptım. Örgümüz biraz ilerleyince buradaki artırma ilmeğimiz belirgin olacaktır. Bu işaretleri takmaya da bilirsiniz sonrasında. İlmekleri örelim. Diğer artırma kısmına gelelim. İşarete bir ilmek kala örerek geldim. Artırmamı yapıyorum. Artırma ilmeğini ördüm. İşareti aktardım. Diğer yanından artırdım. Koldaki ilmekleri örüyorum. Kol ayrımındaki ilmekleri ördüm. Artırmamı yapıyorum. Bir artırma ilmeğini ördüm. İşareti aktardım. Artırmamı yaptım. Sıra sonuna geldim. Kenardaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Örgümü çevirdim arka yüze. 3 ilmeği örmeden şişime aktardım. Sonrasında ilk kurduğumuz sıranın aynısını tekrarlıyoruz. Bu ilmeğimizi şöyle bakalım. Örmeden alıyorum. Sonrasında sıradaki ilmeğimi örüyorum. Bir örmeden alıp bir örerek örgümü ilerletiyorum. En ufak bir karışıklıkta aklınız karışırsa bir önceki sıraya bakın. Artırdığımız ilmekler düz. Artırma ilmeğimiz düz. Yine diğer artırdığımız ilmek düz. Bunu örüyoruz. Bir ördüm. Bir önceki ördüğümü atlıyorum. Bir ördüm. Bir atladım. Artırdım ve artırma ilmeğini düz örüyorum. Ve arka ayrıma geldim. Yine burada da bakıyoruz. Ne yapmışız? Burada bunu atlamışız. Bunu örmüşüz. Bunu örüyoruz. Sıradakini atlıyoruz. Bunu örüyoruz. Evet, ilmeği ördüm. Sıradakini atladım. Diğerini örüyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Evet, artırma kısmında ilmeklerimi ördüm. Sonrasında da yine aynı şekilde bakıyorum. Atlamışım. Bunu öreceğim. Bunu atlayacağım. Bunu öreceğim. Örüyorum. Bir ilmek atladım ve bu şekilde devam ediyorum.
3 ilmeği düz ördüm. Yine bu kısımda bir önceki sıraya bakıyorum. Atlamışım, örmüşüm. Demek ki bunu örüyorum, bunu atlıyorum, bunu örüyorum. Ördüm. Devam ediyorum. Ve son olarak 3 ilmeğim, ipimi öne aldım. Sonki ilmeği örmeden şişime aktardım. Bunları da yine aynı şekilde örmeden ipimi öne alarak aktardım. Ön yüze geçtim. Üçünü düz ördüm. Şöyle ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Ön yüzde bir işlem yapmıyoruz. Sadece artırmalarımızı yapıyoruz. Arka yüzde 3 ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Bir önceki sırada bakın burada görünüyor. Ne yapmışız? Örmeden alarak başlamışız. Bu kez örerek başlıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Artırma kısmındaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sonrasında ayrım kısmına geçtiğimizde bir önceki sırada ilmeklerimizi takip ederek örmeden aldığımızı örüyoruz. Ördüğümüz ilmeği de atlıyoruz. Bu şekilde örelim. Bu sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimizde de bu 3 ilmeği ipimizi öne alıp örmeden şişimizi aktaralım. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi aynı şekilde artırmalarımızı yapıyoruz. Sıra sonunda ilk iliğimizi açacağız. Artırmalarımı yaparak sıranın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi 5 ilmeğim kaldı. Bir doluyorum. Bu 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Sonrasında kalan 3 ilmeğimi de düz ördüm. Sırayı tamamlamış oldum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde 3 ilmeğimi örmeden aldım. Örmeden ilmeğimi alıyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde devam edelim. Arka yüz örelim. Ön yüze geldiğimizde ise sadece ilmeklerimizi düz örüyoruz ve işarete bir ilmek kala artırmamızı yapıyoruz. İlmeğimizi örüp işareti aktarıp diğer yanından artırıyoruz. Buradaki su dalgası modeli sırasını sayıyoruz. 1, 2, 3 diye bu her model sırasının. Toplamda 10 sıra olunca da ikinci iliğimizi aynı şekilde açıyoruz. Modelin roba kısmını tamamladım. Her ön yüzde toplamda 18 defa artırma yaptım. Ayrımdaki ilmek sayılarını vermek istiyorum. 32 ön, bir artırma ilmeğimiz var. Sonrasında 45 kol, bir artırma ilmeği, 61 ilmek arka ayrım, bir artırma ilmeği, 45 kol, bir artırma ilmeği, son olarak da 32 ön. Öreceğimiz bu sırada kolları tamamlıyoruz. Sonrasında da beden kısmına geçiyoruz. İlk ilikten sonra 10 model sırası ördüm. Sonrasında da ikinci iliğimi açtım. Şimdi bu kısmı örerek artırma ilmeğine gelelim. Ön ayrımdaki 32 ilmeği örerek artırma ilmeğine geldim. Şimdi burada bir artırma ilmeğimiz, bir de diğer taraftaki artırma ilmeğimizi koldaki ilmeklere katıyoruz. Kolumuzda 45 ilmeğimiz vardı. Bu ikisini de katınca 47 ilmeği örerek kolumuzu tamamlayacağız. Bu ilmekler üzerinden başlayalım. Diğer artırma kısmına kadar ilmeklerimizi örelim. Artırma ilmeğine kadar geldim. Şimdi artırma ilmeğini de bu kısma ekliyorum ve buradan örgümü arka yüze çeviriyorum. 47 ilmek üzerinden modelimizi birkaç sıra devam ettireceğiz. Sonrasında da ilmek eksiltmelerimiz olacak. Şöyle modeli uygulayacağımız için bir önceki sıraya bakıyoruz. Bu ilmeği örmeden almışız. Demek ki bu sırada örüyoruz. Bunu örmeden alıyoruz. Bu ilmeğimizi örüyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum.
Ardından bu ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şekilde bir örmeden alıp bir örerek modelimizi devam ettiriyoruz. Artırma ilmeğine geldim. Bunu da örüyorum. Örgümü ön yüze çevirdim. Şimdi 47 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzü tamamladım. Arka yüze çevirdim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada örerek başlamıştık. Şimdi örmeden ilmeğimizi alıp o şekilde modelimize devam ediyoruz. Örgümüzü ilerletelim. 10 sıraya tamamlayalım. 10 model sırasına tamamladım kol kısmını. Şimdi her iki tarafta birer ilmek eksiltiyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında sıradaki iki ilmeği birlikte örerek bir ilmek kestim bu kısımda. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Bunların ikisini birlikte örerek bir ilmek kestim. Kenar ilmeğini ördüm. Arka yüze geçtim. Bir önceki model sırasını takip ederek yine bir 10 model sırası örelim. Ardından aynı şekilde bir eksiltme daha yapalım. Sonrasında yine bir 10 model sırası, yani kol kısmını 30 model sırasına tamamlayalım. Devam edelim. Koldaki örgümü ilerlettim. 10 model sırası ördükten sonra her iki tarafta birer ilmek eksiltmiştik. Sonrasında bir 10 model sırası daha örüp her iki tarafta birer ilmek eksilttim. Ardından yine bir 10 model sırası ördüm. Şişimde olan 45 ilmeği bu şekilde tamamladım. Son olarak ön yüzü bir sıra düz ördüm. Bu birinci model sonrasındaki sıramız. Artık örgümüze bu kısım için ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek devam ediyoruz. Birinci sırayı ön yüzde bir sıra örüp geldim. Şimdi arka yüzde de ikinci sıramı ters örerek ön yüze geçiyorum. Ön yüze geçtim. Model sırasından sonra 2 sıra örmüş olduk. Toplamda bu düz örgü kısmını 10 sıraya tamamlayalı 10 sıra ördüm. Ön yüzdeyim. Ön yüzde modelimizi aynı şekilde kurmaya başlıyoruz. Bu şekilde katlanacağı için ön yüzü diğer taraf, yani bu modelin arka tarafı olacak. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında bir ilmeğimi örmeden aldım. Diğerini ördüm. Aynı şekilde modeli kuruyorum. Sırayı tamamladım. Modelimizin bu kısımdaki ön yüzüne geçtim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Bu kısma geçtiğimde de yine aynı şekilde modelimi tekrarlıyorum. Bu şekilde bu kısım 6 model sırası olacak. Ardından ilmekleri kapatalım. Düz örgü kısmından sonra model kısmını 6 model sırası uyguladım. İlmeklerimi kapatmaya başlıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak ilmeklerimizi bu şekilde kapatıyoruz. İlmekleri kapattım. Şimdi bu kısımdan birleştirmeye başlıyoruz. İlk önce burayı birleştireceğiz. Bu kısmın kenarlarını, ardından bu kısmın kenarlarını birleştireceğiz. İlk önce buradaki ön yüzden ikiye katlıyoruz. Şöyle köşe kısımdan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi aldım. Buradan geçirdim. Bir zincir ile sabitledim. Sonrasında bu kısmı eşitliyorum. Buraya kadar karşılıklı alarak birleştirmeyi yapıyorum. Şöyle kenar kısımdan tığımı geçirdim. Aynı şekilde diğer tarafında kenar kısmına geçiriyorum. İlmeğimi alıp tığdaki ilmekten geçirdim. Bu şekilde birleştirmeyi yapıyoruz. Bunu yaparken
buradaki mesafe boyunca tığdaki ilmeğimizi uzatmayı unutmayalım. Aksi takdirde burada bir kasma olacaktır. Şöyle bakalım. Evet, bu kısma geldik. Bir zincir çekiyorum. Şöyle elimle de düzelttim. Ardından bu kısmı tekrar arka yüze çevirdim. Şimdi buradan devam edeceğiz. Kol altına kadar birleştirmesini aynı şekilde yapıyor olacağız. Şöyle birleştirme ilmeğini bu kısımdan alalım. İlk önce şöyle sıradaki kenar kısma batıyorum. Evet. Aynı şekilde devam ediyorum. Birleştirme kısmını tamamladım. Şöyle kalan ilmeğimi şişime alıyorum. Sonrasında kolu ön yüze çevirelim. Bakın bu şekilde bir birleştirme yapmış olduk. Bu kısmı da katlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Bu kolu tamamlamış olduk. Şimdi düz örerek yine model sıramızı uyguluyoruz bu kısımda. Aynı şekilde diğer kola geldiğimizde artırma ilmeğini kola katıyoruz. Bu taraftaki artırma ilmeğini de yine kola katıp 47 ilmeği burada yapmış olduğumuz gibi 10 model sırası örüyoruz. Sonra her iki taraftan birer ilmek eksiltiyoruz. Ardından bir 10 model sırası daha. Her iki taraftan birer ilmek daha eksiltiyoruz. Bir 10 model sırası ördükten sonra düz örgü kısmına geçip 10 sırada düz örgü kısmını yapıyoruz. Sonrasında 6 sıra modeli uygulayıp ilmekleri kapatıyoruz ve birleştirme kısmını yapıyoruz. Diğer kolu da aynı şekilde tamamlayalım. Aynı işlemleri tekrarlayarak diğer kolu da ördüm. Kalan ön ayrımı da örüp sırayı bu şekilde tamamlamış oldum. Kol birleştirmelerinde kalan ilmeğimizi her iki tarafta da şişimize eklemiştik. Arka yüze geçtiğimde modeli uyguladığım sırada tüm modelimiz aynı şekilde denk düşüyor. Yani bu kısımlarda bir artırma veya eksiltme yapmamıza gerek kalmıyor. Modelimiz tam denk düşüyor. Şöyle ikinci ilikten sonra 2, 4, 6 model sırası örmüşüm. Bu kısmı 10 model sırasına tamamlayıp 3. iliğimizi açalım. Sonrasında modelimize devam edelim. Bu şekilde modelin roba kısmı tamamlanmış oldu. Şöyle bakalım. 3. ilikten sonra da 2 model sırası daha ördüm. En son arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Şimdi modelimize artık ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek devam ediyoruz. Öncesinde öreceğimiz bu sırada artırma yapıyoruz. Sonrasında da kenar kısımları yine aynı şekilde başta ve sondaki bu 3 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde de örmeden şişimize alıyoruz. İlk önce bu 3 ilmeği düz ördüm. Sonrasında 1, 2 ilmek örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Bir gizli artırma yaptım. 2 ilmekte bir artırmalarımızı yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Artırmamı yaptım. Bir ilmeğim kalmıştı. Bunu da örüyorum. 3 ilmeği de düz örüp sırayı tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde bu 3 ilmeği yine örmeden alıyorum. Sonrasında diğer ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Arka yüzde de tüm ilmeklerimiz ters örgü. Artırmış olduğumuz bu ilmeği de şu şekilde
ters örüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek beden kısmını ilerletelim. Modelimizin devamında iliklerimizi açmaya devam edeceğiz. Toplamda 5 tane iliğimiz olacak. Her iki iliğin aralığı 5 santim. Buradaki örgü modelimiz düz model ile aynı sıraya sahip olmadığı için devamında ölçü alarak ilerleyelim. 5 santim olunca sonki ilikten sonra 4. iliğimizi açalım. Sonra bir 5 santim daha 5. ve son iliğimizi açmış olalım. Örgümü ilerlettim. 3. ilik sırasından sonra her 5 santimde bir de diğer iliklerimi açıp ilik kısmını tamamladım. Robadan sonra da düz örgü kısmını 41 sıra ördüm. En son sırayı ön yüzde örüp arka yüze geçtim. Şimdi arka yüzde modelimizi kuruyoruz. Aynı şekilde bir 6 model sırası ördükten sonra da ilmeklerimizi kapatıyoruz. Şöyle kurulumuna başlayalım. Yine baştaki 3 ilmeği örmeden şişime aktarıyorum. Sonrasında bir düz, bir ilmek atlıyorum. Bir düz, bir ilmek atlayarak modelimizi kuruyoruz. 6 model sırasını tamamladıktan sonra ilmeklerini kapatıyoruz. Etek ucundaki modeli de tamamladım ve modelimizin son haliyle geldim. Çok hoş bir model elde ettiğimizi düşünüyorum. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.